Tarihin tozlu sayfalarını üflediğimizde bazen altından öyle hikayeler çıkar ki bu gerçek olamaz. Bu ancak filmlerde olur dersiniz. Ama hayır, bugün size anlatacağım hikaye bir film senaryosu değil. Bu 20. yüzyılın ortasında modern ordulara, tanklara ve uçaklara karşı atıyla, kılıcıyla ve elindeki tüfeğiyle meydan okuyan bir adamın hikayesi. Üç büyük imparatorluğun, Çin'in, Rusya'nın ve Moğolistan'ın arasına sıkışıp kalmış ama ruhu Altay Dağları kadar özgür bir adamdan bahsediyorum. Çinlilerin korkunç haydut dediği, bizimse gururla Altay Kartalı diye andığımız o büyük kahraman, Osman Batur. Hazırsanız daha fazla uzatmadan başlayalım. Çünkü Altayların dondurucu soğuğuna ve barut kokulu o yıllarına gidiyoruz. Bugün silah veren, yarın canını da verir. Bazı yiğitler vardır, kahraman ifadesini kullanmak çoğu zaman yetersiz kalır. Bugün konumuz olan Osman Batur gibi. İlgilendiğimiz dönemde dünyanın en zor bölgelerinden biri Doğu Türkistan'dı. Doğu Türkistan'ın kuzeyindeki Altay bölgesi tarihte hep göçebe Kazak boylarının hakimiyet alanıydı. Bu bölgede çok katı bir hiyerarşi vardı ve ciddi bir boy sadakati. Osman Batur, Orta Cüz'e bağlı Kerey boyundandı. Kazak bozkırlarının en savaşçı ve politik olarak en aktif konfederasyonlarından biri bu Orta Cüz'dü. Zaten bu sahip olduğu şecere onun liderliğinin kabul edilmesinde önemli bir paya sahip. Osman Batur'un asıl ismi Osman İslamoğlu ama Kazak toplumunda Batur unvanı büyük bir onurdur. Ve bu unvanı sadece askeri başarıyla alamazsınız. Az önce bahsettiğim gibi soylu bir kökene de sahip olmanız gerekiyor. Ve Türk töresine sadakatle bağlı olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Osman İslamoğlu bunların hepsini kanıtladığı için ona Batur unvanı verildi. Babası İslam Bey ve annesi Ayça Hanım onu geleneksel İslam eğitimi ve bozkır savaş sanatları ile yetiştirdi. Erken yaşta at binme, iz sürme ve silah kullanma becerilerini şaşırtıcı şekilde geliştirdi. Yani doğuştan bir yeteneği de vardı. Zaten bu yetenekler ve çocukluğunda aldığı bu eğitim onu Osman Batur yapan mücadelesinin temeli olacaktı. Tabi savaş konusunda esas eğitimini aldığı bir hocası da var, Böke Batur. Peki kim bu Böke Batur? Hani filmlerde baş karakteri eğiten, ona hayatı öğreten, yaşlı, bilge ve efsanevi bir savaşçı vardır ya, işte Böke Batur tam olarak o. Osman daha 10-12 yaşlarındayken bu ihtiyar kurt onun gözündeki ateşi görüyor. Alıyor yanına, bak evlat diyor. Düşman çoksa şöyle saklanırsın, izi şöyle sürersin. Bir avuç adamla koca orduyu bu şekilde perişan edersin. Hepsini tek tek öğretiyor. Yani Osman Batur'un o müthiş savaş zekası işte bu efsanevi hocadan geliyor. Tabi Osman Batur da yıllar içerisinde bu aldığı eğitime sürekli bir şeyler ekleyerek ilerliyor. Bu dönemlerde de Doğu Türkistan'da öyle bir ortam var ki bütün şartlar onu savaşa zorluyor. 1930'lu ve 40'lı yıllarda Doğu Türkistan, merkezi Çin hükümetinin otoritesinin zayıf olduğu bir yer. O dönemler Çinli vali Şeng Şişay bölgeyi yönetiyordu ve tam bir demir yumruk yönetimi vardı. Şeng Şişay'ın iktidarını korumak için yapmayacağı şey yoktu. Hatta bir dönem Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler kurmuştu. Daha da ileri gidip Doğu Türkistan'ı Sovyetler Birliği'nin 18. Cumhuriyeti olarak ilhak etmeyi Stalin'e teklif etmişti. Tabi Şeng Şişay için yerel Türk halkları büyük bir tehdit oluşturuyordu. O yüzden de onların üzerinde ciddi bir baskı kuruyordu. Hatta bu baskılar 1940'lara gelindiğinde artık etnik temizliğe dönmüştü. İşte Osman Batur böyle bir dönemde yetişti. 1940 yılına gelindiğinde ise direnişinin kıvılcımı ateşlendi. Çünkü 1940'ta Sarıtogay'daki Akit Hacı Camii'ne saldırılar yapıldı. Bu saldırılardan sonra bölgedeki Kazak gruplar harekete geçti. Şişay yönetimi halkın elindeki silahları toplama kararı aldı. Bu karar artık bardağı taşıran son damla oldu. Osman Batur silahını teslim etmeme kararı aldı. Çevresindeki yaşlılar, hatta babası bile bu karardan onu döndürmeye çalıştılar. Ama o meşhur restini çekerek isyanı başlattı. Bugün silah veren, yarın canını da verir. İstiyorlarsa gelip alsınlar. Çünkü Osman Batur için silahını teslim etmek, onurunu ve hürriyetini de teslim etmekti. Bu restinden sonra da sadece dağlar özgür diyerek Altay dağlarına çekildi ve gerilla savaşını başlattı.
Osman Batur 1940-1944 yılları arasında ciddi bir asimetrik savaş yürüttü. Gençliğinde Böke Batur'dan öğrendiği gerilla taktiklerini Altay Dağları'nın Sarp coğrafyasına uyarladı. Osman Batur'un birlikleri düzenli ordu disiplinine sahip değildi. Ama arazi bilgisi ve hareket kabiliyeti ve lojistik bağımsızlıkla birlikte Çin birliklerine karşı ciddi bir baskı oluşturdular. Osman Batur bu dönemde tarihi Türk savaş doktrinlerinin tamamını kullandı. Süpürme harekatları yaptı. Sahte geri çekilme taktikleriyle düşmanı defalarca pusuya düşürdü. Çin ordusunun ağır hareket eden motorize ve piyade birlikleri Osman Batur'un hafif süvari birlikleri tarafından dağ geçitlerinde kıstırıldı. İkmal hatları kesildi. Yani Çin ordusu psikolojik olarak ciddi anlamda yıpratıldı. Bu nasıl olabildi derseniz Kazak atlıları çok meşhurdur. Hareket halindeyken her yöne ateş edebilen atlılardan bahsediyoruz. Bu yetenek sabit mevzi savaşına alışık Çin askerleri için bir kabusa döndü. Ve 1940-1944 yılları arasında Osman Batur bölgedeki Çin'in yenilmezliği algısını tamamen yerle bir etti. 1944 yılına gelindiğinde ise Doğu Türkistan'daki güç dengeleri tamamen değişti. Şeng Şişay komünizmden uzaklaşıp Çin milliyetçilerine yakınlaştı ve Sovyet danışmanlarını bölgeden kovdu. Sovyetler Birliği buna tepki olarak bölgedeki Çin karşıtı etnik grupları silahlandırma politikasına geri döndü ve bu destekle bölgede çok büyük isyanlar başladı. Bu isyanların sonucunda da 1944'te Gulca'da Alihan Töre başkanlığında 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edildi. Bu yeni devletin ordusu Sovyet silahlarıyla donatıldı ve kısa sürede Doğu Türkistan'ın kuzeyinin büyük bölümünü kontrol altına aldı. Osman Batur bu yeni yönetimin Altay valisi olarak atandı ve 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti ordusuyla birlikte hareket etmeye başladı. Ama Osman Batur'la 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti arasındaki olumlu ilişki ve işbirliği kısa sürede bozuldu. Çünkü Osman Batur İslam hukukuna dayalı tam bağımsız bir Doğu Türkistan istiyordu. Ama 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti içindeki Sovyet yanlısı kanat daha seküler ve sosyalist bir çizgiyi, hatta Sovyetlere ilhakı savunuyordu. Bir de kurulan bu yeni devletin askeri liderlerinden Sugurbayev, Sovyetlere sadık bir komünistti ve Osman Batur'un otoritesini sınırlamaya çalışıyordu. Tüm bunların üstüne 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti hükümeti Çin milliyetçileriyle masaya oturup Sincan Eyalet Koalisyon Hükümeti kurulması için anlaşınca ipler tamamen koptu. Osman Batur, Çinlilerle herhangi bir anlaşmayı ihanet olarak görüyordu ve işbirliği içinde oldukları 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti ordusunun ateşkes emrine uymayıp saldırılarına devam etti ve bölgede asi ilan edildi. Tabi bundan sonra Osman Batur'un bölgedeki yalnızlığı başladı. O dönem ona destek olabilecek bir tek Moğolistan kalmıştı ama onlar da Sovyet'in uydusu konumundaydı. Böyle bir şeye yanaşmadılar bile. İşte burada bölgedeki ilişkiler iyice karıştı. Osman Batur, ehven-i-şer olarak gördüğü Çin milliyetçi hükümetiyle taktiksel bir ittifak kurmak zorunda kaldı. Onlar da Osman Batur'a silah ve mühimmat sağladılar. Bu sefer Osman Batur'un kendi halkından komünistlerle savaşı başladı. Yani şöyle ilginç bir ortam oluştu. Moğolistan, Doğu Türkistan ve Sovyetler Birliği'nin komünistlerine karşı Doğu Türkistan'ın Türk milliyetçileri ve Çin milliyetçileri savaştı. Bunun en önemli örneklerinden biri de Haziran 1947'de yaşanan Petiyaşan olayıydı. Bu olay yerel bir sınır ihlali gibi görünse de aslında global bir krizdi. Moğolistan Halk Cumhuriyeti sınır muhafızları ve Sovyet Hava Kuvvetleri ile zırhlı birlikleri Doğu Türkistan'la Moğolistan arasındaki sınır bölgesine saldırılar düzenlediler. Çin milliyetçileri ile Osman Batur'un Kazak gerillaları bu saldırıya karşı savunma yaptı. Moğol birlikleri Sovyet savaş uçaklarının da desteğiyle sınırı geçti. Çin milliyetçilerinin düzenli birlikleri sabit mevzileri savunmaya çalıştı. Osman Batur'un atlı birlikleri de Moğol ve Sovyet hatlarının gerisine sızdı ve ikmal yollarını vurdu. Ayrıca kanat saldırıları da düzenlediler. Müslüman Çinli süvarilerle Kazak süvarileri burada birlikte hareket etti. Zaten daha önce görülmüş bir işbirliği değildi bu. Ama bu işbirliği sayesinde teknolojik olarak oldukça üstün olan Sovyet-Moğol güçlerini durdurmayı başardılar. Eğer Osman Batur olmasaydı o dönem Çin'in bu saldırıyı engelleyebilecek gücü yoktu. Hatta o kadar ki Çin ordusunun elinde ne kadar mühimmat olduğunu bile bilmediği söyleniyor o dönemlerde. Çünkü envanter sistemleri bile çökmüştü. Yani şartlar Osman Batur'la Çin milliyetçilerini yan yana getirdi. 1949 yılına gelindiğinde ise dengeler tekrar alt üst oldu. Çünkü Çin iç savaşı yaşandı ve Çin Komünist Partisi bu savaşı kazandı. 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin lider kadrosu Çin Komünist Partisi ile birleşmeyi kabul etti. Ama Osman Batur yine meydan okudu. Gerektiği zaman taktiksel işbirlikleri yapılabilir ama Osman Batur bunu teslimiyet olarak görüyordu ve teslimiyet onun için bir seçenek değildi.
Komünistlerin dini ve milliyeti yoktur görüşünü savunuyordu ve 1949'da bu olayların üzerine Milleti Yükseltme Cemiyeti'ni kurarak son direnişini örgütlemeye çalıştı. Gerçekten Osman Batur için şartlar ne olursa olsun mücadeleye engel yoktu. 1950 yılı boyunca Çin Halk Kurtuluş Ordusu Osman Batur'u yakalayabilmek için modern silahlarla donatılmış, hava destekli ve motorize birliklerden oluşan devasa bir güçle harekat başlattı. Osman Batur yanındaki savaşçıların da sayıca çok azalmasıyla birlikte Altaylardan güneye çekilmek zorunda kaldı. 1951 yılının Şubat ayında Çin Halk Kurtuluş Ordusu çok büyük bir güçle Osman Batur ve yanındaki mücahitleri sıkıştırdı. Osman Batur cephanesi bitene kadar savaştı. Hatta atı vurulduktan sonra yaya olarak mücadelesine devam etti. Ama düşman sayısı çok üstündü ve silah olarak ciddi bir üstünlükleri vardı. Bu yüzden de en sonunda yakalandı. Yakalandıktan sonra Urumçi'ye götürüldü. Çin onu bir halk düşmanı ve ABD ajanı olarak göstermek için yoğun bir propaganda süreci yürüttü. Göstermelik bir yargılamanın sonunda idam cezasına çarptırıldı. Halkın ona olan güvenini yıkmak için yakalandığında Çin ordusu onu Doğu Türkistan'da sokak sokak gezdirdi. İtibarını zedelemeye çalıştılar. Ama o her girdiği yerde Osman Batur ölse de bu davayı bir yiğit omuzlayacak diye haykırdı ve Çin'in psikolojik savaşı kazanmasına müsaade etmedi. Osman Batur'un şehadeti atlı gerilla tipi direnişin sonu oldu ama direniş bitmedi. Şekil değiştirdi. Daha kentsel bir yapıya evrildi. Batur'un şehadetinden 3 yıl sonra Hotan bölgesinde büyük bir ayaklanma patlak verdi. 1962 yılında büyük göç olayı yaşandı. 1990'da Barın ayaklanması. Yani Osman Batur'un mirası Doğu Türkistan'da hep canlı kaldı. Bugünlerde oradaki Çin baskısı inanılmaz seviyelere ulaştı. O yüzden Doğu Türkistan halkı baş kaldırabilecek durumda değil. Ama unutmayın ki kurt balası kurt olur. İlk fırsatta Doğu Türkistan yeni Osman Baturlar çıkaracak inşallah. Ve duam odur ki böyle bir yiğit komutan tuğ kaldırdığında Allah hep birlikte Doğu Türkistan için o tuğun altında toplanmayı bizlere nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun.